Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalmış bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz, kızartmaya kıyasla çok hafif ve çok daha lezzetli fırında yumurtalı ekmek tarifini paylaşmak istiyorum. Karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alalım. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kadar tuz, yarımşar çay kaşığı kadar pul biber ve karabiber ekledim ben. Tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. Daha sonra yarım çay bardağı süt ekleyip tekrardan iyice karıştıralım. Yumurta karışımını bir kenara alalım. 1 adet ekmeği yaklaşık bir parmak genişliğinde dilim dilim keselim. Evde kalmış bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra kestiğimiz ekmekleri hazırladığımız yumurta karışımına videoda gördüğünüz gibi her iki tarafını da iyice bulayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. Bu şekilde fırında pişirdiğimizde kızartmaya kıyasla çok daha hafif ve lezzetli oluyor. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Tekrardan 2-3 dilim daha ekmek ekledim. Ve bütün ekmekleri yumurtaya bulayarak tepsiye yerleştirdim. Yumurtalı ekmeklerin bir kısmına ben rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirdim. Bir kısmını da kaşar peynirsiz bırakacağım. Her iki şekilde de yapabilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. 180 derecelik ısınmış fırında üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 15 dakika kadar pişmeye bırakalım. Kızaran ekmeklerimizi fırından alalım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Altı da üstü de gayet güzel kızardı. Bu da kaşar peynirsiz olan. Dediğim gibi her iki şekilde de çok güzel oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. İspanyol omleti tarifini paylaşmak istiyorum. Bir adet kuru soğanı ince ince yarım ay şeklinde doğrayalım. Tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız soğanı ekleyip 1-2 dakika kadar kavuralım. Soğan kavrulurken 5 adet orta boy yaklaşık yarım kilo kadar patatesi kabuklarını soyup videoda gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölerek doğrayalım. Doğradığımız patatesleri kavrulan soğanın üzerine ekleyelim. Orta ateşte biraz karıştırarak kavuralım. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tavanın kapağını kapatalım ara ara karıştırarak. Kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar birkaç dakika kadar pişmeye bırakalım. Pişen patatesleri ocaktan alalım. Karıştırma kabına ben 6 tane yumurtayı kırdım. Üzerine kavurduğumuz patatesi yağını süzdürerek ekleyelim. Tavada kalan yağı tekrar kullanmak üzere kenara alalım.
Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Güzelce karıştıralım. Yumurta ve patates miktarını kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatalım. 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Patatesi kavurduğumuz tavanın içerisinde kalan yağın üzerine biraz daha sıvı yağ ekledim. Ve 15 dakikadır dinlenen omletimizin kapağını açalım. Tekrardan karıştıralım. Hafifçe kızdırdığımız tavanın üzerine dökelim. Üzerini düzeltelim. Yaklaşık 1 dakika kadar orta ateşte pişirelim. Daha sonra ocağın altını kısalım. Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 2-3 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Altı kızaran omletimizi ters çevirelim. Tavanın içerisine yine birazcık sıvı yağ ekledim. Omleti üzerine alalım. Diğer tarafı da kızarana kadar yine 2-3 dakika kadar kontrollü bir şekilde orta ateşte pişirelim. Omletimizi sıcak sıcak servis edelim. 3 malzeme ile yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli bir omlet oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Peynirli, kaşarlı enfes kahvaltılık tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurtayı aldım. Üzerine 50 gram kadar ezilmiş beyaz peyniri ekliyorum. 50 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri, 1 su bardağı süt, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, yeteri kadar tuz ve pul biber. Tuz fazla eklemeyin. Peynir eklediğimiz için tuzlu olabilir. Peynirleri ezerek karıştırıyorum biraz. Sonra 3,5 su bardağı un ekleyeceğim ama unu azar azar ekliyorum. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip spatula ile karıştırıyorum. Unun tamamını ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un ekledim. Spatulayı çıkarıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele hafif yapışan kıvamda bir hamur oluyor. Tekrar un ilavesi yapmıyorum. Hamurum hazır. Üzerine hafifçe un serperek tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru ikiye bölüyorum. Daha sonra hafifçe un serperek, bakın videoda gördüğünüz gibi elimle bastırarak açıyorum. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz ama yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Tavamın büyüklüğü kadar açıyorum hamurumu. Daha sonra hamur kesme aparatıyla dilim dilim kesiyorum. Bakın videoda gördüğünüz gibi. İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Tavaya 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum ve yağı kızdırıyorum. Üzerine hamurumdan dilim dilim hamurumu yerleştiriyorum. Kızarmış olanları çeviriyorum. Orta ateşte kızartıyorum. Çok harlı ateşte olmasın. Her iki yüzü de kızarmış olan hamurlarımı tabağa çıkarıyorum ve sıcak sıcak servis ediyorum. Yumurtalı biber haşı tarifini paylaşmak istiyorum.
Öncelikle 4 adet yumurtayı bir kabın içerisine alalım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip çatalla iyice çırpalım. Yumurta miktarını kişi sayısına göre dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra tencerenin içerisine bir miktar su ekleyip kaynatalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Kaynayan tuzlu suyun içerisine çırptığımız yumurtayı dökelim. Yaklaşık 1 dakika kadar kesinlikle karıştırmayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi hafifçe yumurtaları çok dağıtmadan karıştıralım. Orta ateşte yumurtalar pişene kadar ara ara hafifçe karıştırarak pişirelim. 6 dakika pişirdim ben. Kevgirle suyunu iyice süzdürerek servis tabağına alalım. Bir kenarda bekletelim ve üzerinin harcını hazırlayalım. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı ekleyelim. 3-4 diş doğranmış sarımsağı da ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavuralım. Daha sonra 3 adet doğranmış sivri biber, 1 adet yine doğranmış kırmızı kapya biberi ekleyip hafifçe yumuşayana kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Ben 1 kase kadar yazdan hazırladığım konserve domatesi kullandım. Sizler isterseniz 3 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak kullanabilirsiniz. Domates kendi bıraktığı suyunu çekene kadar birkaç dakika kadar kavurmaya devam edelim. Sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar un serpiştirip biraz daha kavurmaya devam edelim. Üzerine 1 su bardağı soğuk su ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra yarım tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar kimyon ekleyelim. Karıştıralım ve 5 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Sosumuz hazır, ocaktan alalım. Ve daha önce hazırladığımız yumurtanın üzerine dökelim. Çok lezzetli yumurtalı biber aşımızı sıcak sıcak servis edelim. Patatesli kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. İki adet büyük boy patatesin kabuklarını soyalım. Benim patateslerim yaklaşık 600 gram kadardı. Ama sizler isterseniz 1 kiloya kadar kullanabilirsiniz. O şekilde daha güzel olacaktır. Patateslerimizi rendenin iri tarafıyla rendeleyelim. Rendelediğimiz patatesleri avucumuzun içinde suyunu sıkarak ayrı bir kabın içerisine alalım. Sıktığımız patateslerin üzerine 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar kekik, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve yarım çay kaşığı kadar kimyon ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ben 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım ama biraz fazla gibiydi. Sizler tuzunu biraz daha az kullanabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Büyük boy dikdörtgen borcamı 1 tatlı kaşığı kadar tereyağla yağladım. Üzerine hazırladığımız karışımı dökelim ve eşit şekilde yayalım. 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu sırada üzerinin harcı için yaklaşık 200 gram kadar kaşar peynirini rendeleyelim ve sucukları da halka halka doğrayalım. 25 dakika kadar pişirdiğimiz patatesi fırından alalım. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirelim.
ve doğranmış sucukları da yerleştirelim. 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Pişen kahvaltılığımızı fırından alalım ve dilimler halinde kesip sıcak sıcak servis edelim. Yapımı çok kolay. Pizza tadında harika bir kahvaltılık oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kahvaltılık karıştırma tarifini paylaşmak istiyorum. Tavanın içerisine 3 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, fazla tepeleme olmasın. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip çırpıcı ile iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım, kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Kahvaltılığımızın kıvamı ne çok sulu ne de çok koyu olmamalı. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatalım. Bu aşamada kıvamı koyuysa süt ilavesi yaparak kıvamını açalım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olmalı, akışkan bir kıvamda olmalı. Ocaktan alalım ve servis tabağına dökelim. Üzeri için tavanın içerisine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağını alıp eritelim ve üzerine 1 dolu çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyelim. Biberi yakmadan hemen karıştırarak ocaktan alalım. Kahvaltılığımıza lezzet verecek en önemli şey tereyağı. Ne kadar bol miktarda tereyağı kullanırsak o kadar lezzetli olacaktır. Hazırladığımız yağı kahvaltılığın üzerine dökelim ve sıcak sıcak taze ekmekle birlikte servis edelim. Kahvaltı için farklı tarifler denemeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka bir kez olsun denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Mayalı olmadığı halde mayalı gibi puf puf kabaran, pamuk gibi yumuşacık ve çok lezzetli. Patatesli bazlama tarifini paylaşmak istiyorum. Üç adet orta boy patatesi kabuklarını soyalım ve gelişigüzel bir şekilde doğrayalım ki çabuk haşlansın diye. Üzerine geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayalım. Patates haşlanırken bu sırada hamuru hazırlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve ilk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Karıştıralım. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. İsterseniz spatula ile karıştırmak yerine direkt elinizle yoğurabilirsiniz. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içinden alalım ve elimizle ununu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamuru çok iyi yoğurmamız gerekli. Toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alalım. Birkaç dakika kadar iyice yoğuralım. Hamurumuzun ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Koyu kıvamlı yapmayalım. Daha sonra ben 8 eşit parçaya böldüm. Hamuru yumaklayalım. Ve un serpilmiş tabağın üzerine alıp üzerine buzdolabı poşeti örtelim. 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Bu sırada bazlamanın iç harcını hazırlayalım. Haşlanan patatesi ezelim. Daha sonra üzerine birkaç dal ince kıyılmış taze soğan ve birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Bu aşamada sevdiğiniz baharatlar varsa içine ekleyebilirsiniz.
Pul biber ekleyebilirsiniz. Daha sonra yaklaşık mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım. 8 parça hamur bezemiz vardı. İç harcını da 8 parçaya bölüp yuvarladım. Daha sonra tezgahın üzerine çok az miktarda un serpelim. Merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Tüm hamurları aynı şekilde açıp hazırlayalım. Daha sonra açtığımız hamurların üzerine birer adet hazırladığımız patates harcını yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi kenarlarını büzüştürerek kapatalım. Ve tekrardan yumaklayalım. Videoda da gördüğünüz gibi yapımı çok pratik, üstelik maya kullanmadığımız için bekletmeden kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif. Üstelik en az mayalı kadar yumuşacık ve çok lezzetli. Daha sonra patateslediğimiz yumakları yine tezgahın üzerine çok az miktarda un serperek videoda gördüğünüz gibi yine pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Tezgahın üzerine yerleştirelim. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde açıp hazırlayalım. Isınan tavanın üzerine bazlamayı alalım. Yaklaşık 1 dakika sonra çevirelim ki bazlamamız güzelce kabarsın. Her iki tarafını da ara ara çevirerek kızarana kadar pişirelim. Bakın videoda da gördüğünüz gibi aynen mayalı hamur gibi puf puf kabardı. Bazlamamızı orta ateşte pişirelim. Çok yüksek ateşte pişirmeyelim. Pişen bazlamamızı servis tabağına alalım. Hemen sıcakken üzerine tereyağla yağlayalım. Kalan bazlamaları da yine aynı şekilde pişirip sıcakken üzerlerini tereyağla yağlayalım. Tavanız büyükse gördüğünüz gibi ikişer üçer olarak da pişirebilirsiniz bazlamayı. O kadar güzel kabardı ve yumuşacık oldu ki inanın ki çekmeye doyamadım. Sizlere tekrar göstermek istedim. Bütün pişen bazlamalarımızı aynı şekilde tereyağlayalım. Ve son bazlamayı da yağladım. Bazlamalarımızı sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, harika bazlamalar oldu. Sizlere de bir kez olsun mayalı yerine mayasız bazlamayı denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler de denediğinizde eminim ki çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için ve bana destek olmak için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.